Zoe'nin 0 yıldız alması İzmir Belediye Başkanı'nın zararına olduğu da diyebiliriz. Bizim ülkemiz için bu durum pek önemli değil maalesef. Bizim için önemli olan fiyatının ne kadar olduğu. Fiyatı uygunsa her daim daha fazla satar. Bu düşünce yapımız ile ilgili olan bir durum değil. Tamamen ekonomik durumumuzun, paramızın alım gücüyle ilgili olan bir durum. Herkese selamlar. Fransa merkezli dev otomobil üreticisi Renault'un ilk olarak 2012 yılının sonunda piyasaya sürdüğü elektrikli araç olan Renault Zoe, yıllardır dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerin arasında yer alıyor. Bu aracın en son modeli şimdi de Euro NCAP çarpışma testlerinde yer aldı. Renault'un elektrikli otomobili Renault Zoe, Avrupa'daki araçları değerlendiren Euro NCAP testlerine katıldı. Araç yapılan testlerde hayal kırıklığı yaratarak oldukça başarısız sonuçlar verdi. Zoe'nin 0 yıldız alması İzmir Belediye Başkanı'nın zararına olduğu da diyebiliriz. İzmirli vatandaşları elektrikli araçlara teşvik etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2010 model Mercedes markalı aracını bırakarak %100 elektrikli 2021 model Renault Zoe marka elektrikli makam aracına geçiş yapmıştı. Belediyenin hizmet birimlerinde kullanılması için Kasım ayında da 50 elektrikli aracı daha İzmir'e kazandırmıştı. Sayın Başkan, bu düşünceniz gerçekten çok güzel. Doğa ile barışık elektrikli araçları kullanmanız ve kullandırmaya özendirmeniz takdire şayan. Ama keşke bir ay daha bekleseydiniz Euro NCAP sonuçlarını. Uzun yıllardır Avrupa pazarındaki otomobillerin sağlamlığını test eden Euro NCAP, 2021 Renault Zoe'nin test sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı. Paylaşılan sonuçlarda 2013 yılındaki testlerden 5 yıldız almayı başaran Zoe'nin sınıfta kaldığı gözlemlendi. Euro NCAP'in derecelendirmelerinin sürekli olarak güncellendiğini söylememiz gerek. Bu testler araçların yol kullanımı için sertifikalandırılmalarında kullanılmasa da Avrupa'da bulunan birçok müşteri bir araç satın almadan önce Euro NCAP testlerinde ortaya çıkan puanlandırmaları göz önünde bulunduruyor. Bu yüzden de oldukça fazla satılan Zoe modelinin bu testleri Avrupa pazarı için büyük önem arz ediyor. Bizim ülkemiz için bu durum pek önemli değil maalesef. Bizim için önemli olan fiyatının ne kadar olduğu. Fiyatı uygunsa her daim daha fazla satar. Bu düşünce yapımız ile ilgili olan bir durum değil. Tamamen ekonomik durumumuzun, paramızın alım gücüyle ilgili olan bir durum. Euro NCAP tarafından paylaşılan raporlara göre otomobil testlerden herhangi bir yıldız alamadı ve 0 çekti. Bu sonuçla Renault tarihinin en kötü sonucunu elde etti. Euro NCAP Genel Sekreteri Zoe aracının 0 yıldız almasından sonra Renault bir zamanlar güvenlikle eş anlamlıydı. Laguna 2001 yılında 5 yıldız alan ilk otomobildi. Görünen o ki markanın elektrikli otomobillere geçişinde güvenlik ikincil bir durum haline geldi. Euro NCAP tarafından yapılan bir başka açıklamada ise Euro NCAP birkaç yılda bir testlerini güncellemekte. Her daim yeni teknolojileri kullanan ve üreticilerin daha iyisini yapmalarını sağlamak için yeni testler sunarak çıtayı da yükseltiyor. Herkes 5 yıldız aldıysa testleri gözden geçirmemiz gerekiyor demektir. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak da Zoe'yi ilk test ettiğimizde oldukça iyi sonuç verdi ve o zamanlar makul bir puan almak için ihtiyaç duyduğumuz tüm unsurlara sahipti. Ancak 10 yıl sonra halen aynı tasarıma sahipseniz aynı şekilde puan alamazsınız. Zoe, Euro NCAP'in sürücünün göğüs bölgesinin yetersiz korunmasını gerekçe göstererek önden çarpma testinde başarılı olamadı. Bununla birlikte bir ağaca veya elektrik direğine yandan çarpmayı simüle eden yan direk testinde daha kötü performans gösterdi. Paylaşılan verilerde aracın yetişkin yolcu korumasında %43, çocuk yolcu korumasında ise nispeten daha iyi %52, yaya gibi korumasız yolcuların korunmasında ise %41, güvenlik asistanı kategorisinde ise %14'lük başarı oranları sağladı.
Ortaya çıkan bu düşük veriler birçok uzmanın kafasında aracın güvenliği ile ilgili soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Paylaşılan sonuçlarda aracın testlerde en yüksek puan aldığı kategori çocuk yolcu kategorisi oldu. En düşüğün ise güvenlik asistanı kategorisi olduğu gözlemlendi. Aracın çocuklara yönelik testlerde toplam 25.9 puan alarak %52'lik bir orana ulaştı. Euro NCAP 10 yaşında bir çocuğun fiziğine sahip bir manken üzerinde yapılan testler sonucunda da elektrikli aracın boyun kısmına zayıf, kafa ve göğüs kısmına ise yetersiz koruma sağladığını aktardı. Güvenlik asistanının ise testlerde toplam 2.2 puan alarak %14'lük bir başarı oranı sağladığı ortaya çıktı. Euro NCAP, emniyet kemeri hatırlatma sisteminin tüm koltuklarda standart olduğunu ancak yorgunluk algılama sisteminin araçta bulunmadığını belirtti. Buna ek olarak aracın otonom acil frenleme ve şerit takip testlerinden de 0 puan aldı. Renault Zoe 2013 yılında çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrılmayı başarmıştı. Ancak aradan geçen süreçte güvenlik adına herhangi bir güncelleme almayan otomobil günümüz standartlarını maalesef karşılayamıyor. Euro NCAP'in çarpışma testleri ise o yıllara göre artık daha da sertleşti ve özellikle otomobillerdeki sürüş asistanları daha çok önem kazandı. Ayrıca 2020'deki güncelleme ile birlikte Renault Zoe modelinin göğüs kafesi ve baş bölgesini koruyan koltuğa monte edilen yan hava yastığı sadece göğüs kafesini koruyan hava yastığıyla değiştirilmiş. Bu da otomobilin testlerde sıfır çekmesinin bir diğer nedeni olarak kayda geçti. Otomatik acil durum freni ve şeritten ayrılma uyarısı gibi sürüş asistan teknolojilerinin standart olarak sunulmaması da Renault Zoe'nin elini zayıflatan detaylar arasında yer aldı. Renault Zoe ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.